Merhaba, Lacivert Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve pratik pizza poğaça tarifiyle geldim. Bu muhteşem tarifi mutlaka kaydedip denemenizi öneririm. Sizleri bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler. Tarifimiz için gerekli malzemeler: 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kuru maya. Maya eriyinceye kadar güzelce karıştırıyoruz. Şunu unutmayalım, mayamızın güzelce aktifleşmesi için sütümüzün ılık olması gerekiyor. Şimdi ise 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta akı. Sarıları üzeri için ayıralım. Homojen bir kıvama gelinceye kadar tekrar karıştırıyoruz. Bu tarif hem pratik hem de lezzetli alternatif arayanlar için harika bir seçim. Ardından 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip spatula yardımıyla toparlayalım. Poğaça tarifleri için önerim her zaman baklavalık böreklik un kullanmanız. Çünkü baklavalık böreklik un hamura ekstra yumuşaklık katar, poğaçalarınızın içi yumuşacık olur. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim çünkü miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Hamuru elimizle toparlayıp ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar hamuru iyice yoğuralım. Bu şekilde pürüzsüz bir hamur elde edelim. Kıvamı o kadar güzel ki poğaçalarınızın içi yumuşacık olacak. Sevgili arkadaşlarım, 4 yıldır yemek tarifleri paylaşıyorum ve ilk defa sesli anlatım yaptım. Sesli anlatıma devam etmemi istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. Yoğurma işlemi bittikten sonra üzerini streçleyip mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken iç harcımızı hazırlayalım. Bir tabağa beyaz peyniri alıp çatal yardımıyla güzelce ezelim. Bu arada siz dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Peynirimizi güzelce eziyoruz. Ardından küp küp doğranmış sucukları ekleyelim. Bu karışıma ufak ufak doğranmış sivri biberlerimizi ve kaşar peynirimizi ekleyelim. Şimdi tüm bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Karıştırma işleminden sonra iç harcımızı kenara beklemeye alalım. Mayalanmış hamurun havasını alıp 15 eşit bezeye ayıralım. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok yumuşak ve tam kıvamında olmuş. Hamurumuzu hamur kartıyla önce ortadan ikiye bölelim, ardından 15 eşit beze elde edelim. Her bir bezeyi elimizle güzelce yuvarlayalım. Yuvarladığımız bezeleri tek tek tepsiye alalım. Hazırladığımız ilk bezeyi alıp merdane ile açalım. Daha fazla poğaça tarifleri için kanalıma göz atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi tarifimize devam edelim. Açtığımız bezenin üzerine iç harcını bolca koyup yayalım. Hamurun her iki tarafından tutup kapatalım. Hamurumuzu sıkı bir şekilde kapatalım ki açılmasın. Ters çevirip tepsiye yerleştirelim. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. İster kahvaltıda, ister çay saatlerinde yiyebileceğiniz, hatta çocuklarınızın beslenme çantasına koyabileceğiniz poğaçamızın yapımı gördüğünüz gibi oldukça pratik.
Poğaçamızı ters çevirdiğimiz için açılabileceğinden sıkıca kapatalım. Her işlemde buna dikkat edelim. Bütün poğaçalarımızı yaptıktan sonra tepsiye yerleştirelim. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıp 15 dakika tepsi mayası verelim. Poğaçalarımızın üzerine bir bıçak yardımıyla ortasından kesikler atalım. Çok geniş bir kesik atmaya çalışmayalım çünkü tüm kesiklerden sonra hafifçe elimizle açacağız. Tüm poğaçaları kestikten sonra elimizle ortasını açıp pide şekli verelim. Poğaçalarımızı açtıktan sonra fırınımızı önceden 180 derecede ısıtalım. Daha önce ayırdığımız yumurta sarısına bir tatlı kaşığı süt ekleyip karıştıralım ve poğaçalarımızın kenarlarına taşırmadan sürelim. Susamı ister yumurtanın içerisine ekleyebilirsiniz, isterseniz üzerine serpebilirsiniz. Ben beyaz susam kullandım, istemeyen kullanmayabilir. Tercih sizin. Önceden ısıttığımız fırına poğaçalarımızı koyalım. Poğaçaların pişmesine 5 dakika kala tekrar bir miktar kaşar ekleyelim. Kaşarlar eriyince fırından alalım. Fırından çıkardığımız poğaçaları sıcak servis yapalım. O kadar lezzetli oldu ki bu poğaçaları denedikten sonra her gün yapmak isteyeceksiniz. Şimdiden yapacak tüm izleyicilerime afiyet bal şifa olsun. Sevgili arkadaşlarım, tarifim hakkında düşüncelerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.